8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diyetisyen Cansu Köstak. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Hocam, diyetlerin kişiye özel olması mümkün müdür? Kesinlikle mümkündür. Bunu şöyle açıklayacağım ben. Diyetler kişiye özgü olmalıdır. Tıpkı parmak izimiz gibi. Çünkü biz bireyleri ele alırken boyu, kilosu, yaşı, işte fiziksel özellikleri, onun dışında hastalık durumu var mı yok mu, gün içerisinde nasıl besleniyor, hayat şekli nasıl, hangi işi yapıyor gibi soruları sorarak onlara liste hazırlıyoruz. Yani bireyleri bir bütün olarak ele alıyoruz ve bireyler hepsi birbirinden farklı olduğu için kişiye özgü listeler hazırlıyoruz. Hocam peki kişi ne zaman tartılmalıdır? Yani spordan sonra tartılmak hemen doğru mudur? Şimdi şöyle, ilk tartıya bineceğimiz zaman sabah aç karnına tuvalete çıktıktan sonra tartılmamız gerekiyor. Onun dışında ya hafif kıyafetlerle ya da çıplak bir şekilde tartıldığımızda aslında doğru ölçüm alıyoruz biz. Bu noktada yeme içmeyi kestikten sonra ya kesinlikle bir şey içmememiz gerekiyor. Özellikle spordan sonra da tartılmamalıyız. Neden? Spora gittikten sonraki süreçte spordan çıktıktan sonra sodyum ve sıvı dengemiz değişiyor. Şimdi spordan sonra tartıya çıktığımızda bir anda sıvı kaybettiğimiz için tartı birden düşebilir. Aslında o çıkan rakam bizi yanıltıyor. Yani yanlış bir ölçüm almış oluyoruz. O yüzden spordan sonra tartılmamalıyız. Peki nasıl kilo verebiliriz? Kilo verme süreci ne kadar sürüyor? Yani ben 3 haftada şu kadar kilo vermeliyim şeklinde mi, yoksa haftada ya da ayda verebileceğimiz belli bir kilogram var mıdır? Bu da başında anlattığım gibi listeler bireye özgü olarak hazırlanıyor öncelikle ve kişiden kişiye göre değişebilen bir süreç. Yani mesela atıyorum siz 10 kilo verirken bir başka danışanım 4 kilo verebilir bir ayda. Bu süreci de şu şekilde ayarlıyoruz. Yani sizi tanıdıktan sonra, size özel listeyi hazırladıktan sonra mesela erkek metabolizması kadın metabolizmasına göre daha hızlı. Erkek danışanlarım kadınlardan çok daha hızlı kilolar verebiliyorlar. Mesela kadınların işte menstrüasyon dönemi, hastalık durumları, bunlar da kilo vermeyi yavaşlatan şeyler aslında. Bunları da ele alıyoruz biz. Kilo verme sürecinde de şöyle, sizin aldığınız kalori, verdiğiniz kaloriden düşük olduğunda siz kilo vermeye başlıyorsunuz bu süreçte ve listeleri hazırlarken de sizin almanız gereken karbonhidrat, protein, yağ miktarlarına bakılarak size uygun bir liste hazırlanıyor. Evet. Yani kişi örneklendirelim, ben sabah saat 7'de kalkıyorum ya da güne saat 10'da başlayanla aynı şey değil, doğru değil mi? Evet. Vermiş olduğunuz liste Tabii ya da uyku ki. saatlerimiz ya da gün Herkes birbirinden içerisindeki farklı. hareketimiz, Evet, rahatsızlıklarımız. Yani, sizin mesela içtiğiniz su miktarı, fiziksel aktiviteniz, gün içerisinde hangi mesleği yapıyorsunuz, gün içerisindeki beslendiğiniz saatler bile hepsi bir bütün olarak ele alınıyor. Kişiyi bütün olarak komple hayatını değerlendirmiş oluyorsunuz, yaşamını aynı zamanda listeyi yaparken. Sabah uyanır uyanmaz su içmemiz doğru mudur hocam? Bir de limon sıkma diye bir şey var, yani hani yağ yaktığı söyleniyor halk arasında. Bunu ben de denedim defalarca. Bunlar doğru mudur? Evet, sabahları kalktığımızda güne aç karnına bir bardak suyla başlamalıyız. Ben bunu kesinlikle öneriyorum çünkü bu metabolizmayı ateşleyen bir süreç oluyor. İçerisine limon kattığınızda da evet yağ yakımını destekliyor. Ama şimdi ben yiyorum üstüne limonlu su içiyorum. Kilo verir miyim? Hayır, veremem. Bu mucizevi bir şey değil. Ama buradan herkese öneride bulunabilirim. Su içmeyi sevmeyen birçok insan var. Öncelikle su içmeyi sevmemiz gerekiyor ve günde en az 7-8 bardak su içmemiz lazım. Suyun içerisine işte alkali hale getirebilirsiniz. İçerisine limon katabilirsiniz, çubuk tarçın, işte nane atabilirsiniz. Özellikle mesela ananas koyduğumuz zaman yağ yakımını hızlandırmış oluyoruz. Böylece hani size hem metabolizmayı hızlandırıcı hem de ödem attırıcı bir tarif vermiş de oldum. İyi yaptınız hocam. Teşekkür ederiz. Hızlı bir metabolizma için nasıl beslenmemiz gerekiyor? Metabolizmayı hızlandırmak için su tüketiminiz çok önemli. Gün içerisinde mesela 30 ila 40 dakika yürüyüşlere ayırabilirsiniz. Beslenmenizi düşündüğümde öğünlerinize protein ağırlıklı beslenmelisiniz. Mesela et, tavuk, balık grubunu kesinlikle ekleyebiliriz. Pişirme yöntemleri çok önemli. Kızartmadan uzak durup işte haşlama, fırında, buharda pişirme yöntemine yönlenebiliriz. Onun dışında ara öğünlerinize yeşil çayı ekleyebilirsiniz. Yeşil çay tüketimi
metabolizmayı hızlandırır. Gün içerisinde ara öğün yapmanız çok önemli çünkü ara öğünler kan şekerini düzenleyen, dengeleyen besinler oluyor genellikle. Mesela ben kan şekerini düzenlediğimde, ara öğün yaptığımda bir sonraki öğünde daha az besleniyorum. Böylece daha az kalori almış oluyorum. O yüzden ara öğünlere de önem vermeliyiz. Peki belli bir kiloyu verdikten sonra kilo korumayı nasıl yapabiliriz? Kilo koruma nedir? Kilo koruma süreci çok önemli. Şimdi danışanlarımdan örnek vereceğim burada. Şimdi kişi atıyorum 2 ayda 30 kilo verdirdim ben bireye. Pat diye beni bırakıyor. Hiçbir şekilde kilo koruma yapmadan. Bu noktada bireyler kilo alıp bana geri dönebiliyorlar o 1 sene içerisinde. Aslında o noktada beni bırakmaması lazım. Şimdi ben danışanları her haftada bir kere kontrole alıyorum. Evet. Ama koruma döneminde böyle 2-3 ayda bir beni görmeleri gerekiyor. Koruma döneminde nasıl hazırlıyorum? Şimdi size hazırlanmış bir liste var zaten. O sizin sağlıklı beslenme menünüz. Evet. Onu yaşam şekli haline getiriyorsunuz öncelikle. Onu yaşam şekli haline getirdikten sonra zaten kiloyu otomatikman korumuş oluyorsunuz. Ama koruma döneminde de ben şunu anlatıyorum sizlere. Mesela işte dışarıda bir aktivite yaptınız, işte hamburger yiyeceksiniz ya da pizza yiyeceksiniz. Fast food tarzı bir şey yediğinizde ertesi gün nasıl dengelemeniz gerektiğini. Yani ben onu da yesem aslında kilo almayacağım ama nasıl kilo almayacağım? O kısımda ben devreye giriyorum ve kilo koruma yönteminde bunları anlatıyorum. Bir kahvaltı nasıl olmalı? Şimdi kahvaltı tabağını hayal edecek olursak protein ağırlıklı yani protein grubundan bir besin özellikle yumurta olması gerekiyor. Ekmek tüketeceksek beyaz ekmekten uzak durup tam buğday ekmeğine işte çavdar olabilir, tam buğday olabilir, kepekli olabilir. İşte bir dilim tam buğday ekmeğini ekleyebilirsiniz. Mevsim sebzelerine göre domates, salatalık, bol yeşillik, roko olabilir, tere olabilir, maydanoz olabilir. Onun dışında bir dilim beyaz peynir olabilir. Zeytin tüketeceksek 4-5 tane zeytin olabilir. Eğer zeytin tüketmeyeceksek yağ değişimi almak istiyorsak vücudumuza zeytini çıkartıp 2-3 tane ceviz ekleyebiliriz. Eğer çay içeceksek çayın içerisine şeker atmanızı önermiyorum. 1-2 bardağa geçmeyecek şekilde çay da tüketebiliriz. Peki kahvaltımızı yaptıktan en yakın ne kadar süre sonra bir ara atıştırmalık yapmalıyız yoksa günde 2 defa mı beslenmeliyiz? Bu da kişiden kişiye göre değişebilen bir süreç. Eğer ara öğün yapacaksak 1,5 saat, 1-1,5 saat sonra kesinlikle ara öğün yapmamız gerekiyor. Eğer aralıklı oruçla beslenen biriyseniz sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar olan süreçte bir 8 saatlik boşluğunuz olması gerekiyor. Peki bu aralarda su, kahve, yeşil çay yani ya da küçük meyve masum yiyebilir miyiz ya da içebilir miyiz? Tabii ki de yiyebiliriz. O noktada da porsiyon kontrolü yapmamız lazım. Porsiyonları iyi bilmemiz lazım. Mesela meyve tüketeceksek işte bir elma, 1 su bardağı kadar kiraza eşit mesela. İkisi de aynı değişim. Oradaki değişimleri de ben danışanlarıma tek tek anlatıyorum. İşte şundan şu kadar yemelisiniz, bundan bu kadar yemelisiniz şeklinde. Yeşil çay içeceksek de gün içerisinde 2 bardaktan fazla tüketmeyi çok önermiyorum ben. Onun dışında zaten su tüketimini arttırmalıyız. Suyu da şimdi bireyler şöyle karıştırıyor. Ben mesela çay içtim ya da kahve içtim, su tüketimimi karşıladığımı düşünüyorlar. Aslında o öyle olmuyor. Yani içtiğiniz çay ve kahve sizde ödem yapıyor fazlası ve tartıya çıktığınızda tartıdaki rakam artıyor. Ben o ödemi atmak için bol bol su içmem gerekiyor aslında. Evet. Peki akşam yemeğine vardığımızda akşam nasıl beslenmemiz gerekiyor? Yani porsiyonumuz küçük mü olmalı ya da sebze ağırlıklı mı beslenmeliyiz? Eğer sabah proteinle beslendiysek. Evet, sabah proteinle beslendik. Eğer öğlen yemeğini ve akşam yemeğini yiyeceksek yani günde 3 öğün yapacaksak ben genellikle mesela öğlen sebzeyi veriyorsam akşama et hakkınızı veriyorum. Et hakkını verirken de mesela genellikle ızgara tarzı şeylere yönlendiriyorum. İşte ızgara tavuk olabilir, ızgara balık olabilir, ızgara köfte olabilir. Onun yanında yeşilliğiniz olmalı. İşte her besin grubundan azar azar alabilirim mesela tabağıma. İşte 2-3 tane köfte koydum. Birazcık salata koydum. Mesela ekmek tüketmek istemiyorum. 2-3 kaşık bulgur pilavı onun yerine geçer gibi düşünebilirim. En son saat kaçta yemeliyiz? Akşam yemeği kısmını, yeme kısmını bitirmeliyiz. Bu da kişiden kişiye göre değişiyor. Çünkü herkesin meslek grupları birbirinden farklı. Eve varış saatleri ya da beslenme saatleri. Aslında saat kaçta yediğimiz değil de ne yediğimiz önemli. Ben insanlara diyorum ki siz aslında ne yerseniz osunuz.
hangi besin grubundan hangi miktarda ne kadar aldığınız önemli. Şimdi mesela gece 12'de hamburger yemekle sebze yemeği yemek arasında fark var. Tabii. O noktada da zaten porsiyon kontrolü devreye giriyor. Yani buradan izleyicilerimize eğer ki diyetisyen kontrolündeyseniz, doğru değil mi? Hedeflenen kiloya varıldığında kilo korumaya geçilmesi gerekiyor. Evet, Diyetisyen eşliğinde. evet kesinlikle. Bunu yaşam Şekli haline yaşam getireceğiz. şekli haline getirdiğimizde bırakmamız gerekiyor. Doğru mudur Evet, hocam? yaşam şekli haline getirdiğimizde aslında bir diyetisyene ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü biz sağlıklı beslenmeyi tamamıyla öğrenmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bilgiler verdiniz Ben hocam. İyi teşekkür ki ederim. geldiniz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz diyetisyen Cansu Köztak'tı. Kendisiyle diyet nasıl yapılır, diyetisyen eşliğinde kilo kontrolü nasıl yapılır bunlardan bahsetmiş olduk. Ayrıca kendisi çok güzel tavsiyelerde bulundu beslenme için. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.